Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Şimdi R20 dosyalarımızı D4'e çevirmeyi öğreneceğiz. Bu sorunla ilgili, daha doğrusu bununla ilgili birkaç hata alan arkadaşlar var. Onu düzelteceğiz. Nasıl düzelteceğimizi göreceğiz. Bir de R20'yi D4'ü R20'ye çevirdikten sonra bazen işte sağdan soldan fikstür alıyorsunuz. Bunları kaydederken ya da yazıp kaydederken bazı hatalar alıyorsunuz. O hataları nasıl düzeltiriz? Yani R20 kaydederken ki hatalar neler? Onlara bakacağız. En çok karşılaşılan hatalar neyse onları düzeltmeye çalışacağız. Şimdi burada öncelikle şunu belirteyim. Birden fazla şey var. Personality Builder programı var. Bazen R20'leri açarken hata verebiliyor. Hepsini nasıl yapıldığını şimdi size göstereceğim. Şuraya girelim önce. Şeyleri görelim. Buraya linki koyarım açıklamanın altına. Personality Builder'ın gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5 tane versiyonu var. Yani 3.1 ile 3.2 arasında şu 3 yazanlarla sorun olacağını zannetmiyorum ama bu 2'de yazıldıysa 3 ile açmaya çalışırken hata alırsınız. Hata alıyorsanız hiç bununla uğraşmayın. Hemen yenisini indirin. Daha önce size gösterdiğim Avalize Fixture Finder videosuna bakın. Onun da linkini koyarım. Hemen yazını indirin. Mutlaka ki masanın içinde uyan bir tane vardır. Sizdeki Personality Builder'ın versiyonunu öğrenmek için de ne yapıyorsunuz? Hemen Personality Builder'ı çalıştıralım. Personality Builder'ı açtıktan sonra şöyle alayım. Şurada Help kısmında About. Bendeki versiyon 3.1'miş arkadaşlar. 3.1 yani 3'te bunu açtığımda bu herhangi bir sorun çıkartmaz. Şimdi hemen şeyi gösterelim. Elinizde başkasının yazmış olduğu bir tane R20 dosyası var. .R20 diye sonunda yazar. Genelde bilgisayarlarda WinRAR olarak görür bunu. Bunu Notepad olarak da gösterebilirsiniz. Ben öyle yapıyorum. Böyle bu şekilde Notepad olarak açıyorum. Bakıyorum doğru mu yazılmış, nedir, ne değildir diye. Hatta şöyle yapsak daha iyi olur. Özelliklerden bunu Notepad olarak değiştirirsek artık sürekli öyle olmuş olacak. Yani bu artık gördüğünüz gibi Notepad olarak gözüküyor. Buradan üstüne tıkladığımızda yan ekranda açılıyor. Burayı alıyorum. Gördüğünüz gibi Redjet ProZoom 1940 36 kanallık bir robotmuş. Ben bunu daha önce yazmışım bu şekilde. Peki bunu D4'e çevirmek istediğinizde ne olacak? Hemen görelim. Personality Builder'ı açıyoruz arkadaşlar. Açtık. Böyle açıldı. Burada daha önce Sharpie açmışım ben. Hemen buradan File, Open, masa üstüne gelip burada bakın gözükmüyor. R20 gözükmüyor. Buradan şu sağ alt köşeden R20'yi göster diyorum. Seçiyorum. Aç diyorum. Gördüğünüz gibi hemen buraya geldi. Bunu D4'e çevirebiliriz artık. Ama çevirirken dikkat etmeniz gereken yerler var. Buradaki isim 10 karakteri geçmeyecek. 1. Sonra şu Well Mapping'e geldiğinizde şurada eğer bu Titan için burası Classic Pearl için büyüteyim daha iyi görün. Tutamadım. Burası Titan için, burası da Classic Pearl için. Burada mesela örnekte gördüğünüz gibi Shape Dimmer hataya girmiş. Yani aslında bunu da anlatmam lazım da uzun hikaye. Eğer burada bir şey varsa roller'ınızda gözükmez. Bu nasıldır? Nasıl çalışır? Şu hani masanın üzerinde çevirdiğiniz yuvarlak roller'lar var ya işte onlar well daha doğrusu. Birinci well şu hiza, ikinci well şu hiza, şu üçüncü well. Yani bu Titan'a göre. Pearl'e göre ise 2 tane well var. 1 ve 2. Hemen bunu alıyorum. Şu an için şuraya koydum. Yani bu speed sekmesinde shape dimmer olarak gözükecek. Bunu tekrar R20'sini ya da D4'ünü alabilirim. Bu şekilde. Onu nasıl alıyorum? File diyorum. Eğer masanın içinde yapıyorsam Save the Fixture Library demem lazım. Dışarıda yapıyorsam da Save demem lazım. Tekrar masa üstüne bunu kaydediyorum. Bu artık
değişmiş oldu. R20 idi bu. Bunu D4'e çevireceğiz. Hemen çevirelim. Burada varmış ama ben sev deyip masa üstüne koydum zaten bunu. Böyle bu şekilde. Şimdi bunu öğrendik. Yani bunu D4'e çevirmiş olduk. Hemen bunu kapatalım. R20'miz burada. D4'ümüz de burada. Şimdi bir de orijinal atıyorum Klype'deki Sharpie'yi aldım. Klype'deki Sharpie'yi R20 çıkaracağım. Burada. R20 çıkaracağım. Ama hatalar alıyorum. Aldığınız hatalar da burada var zaten. Şimdi eğer bilgisayarınızdan ya da şuradan başlayayım. Burada isimler görüyorsunuz. Bakın şimdi Sharpie. Okey. Bu display name ekranda Sharpie olarak gözükecekmiş. Eğer ki bir Titan'ın içerisine yüklüyorsanız şuradaki manufacturer name yazan yer şurası arkadaşlar. Klype'deki Sharpie. Eğer ki masanızın içerisinde Klype'deki Sharpie klasörü yoksa bu Klype'deki Sharpie diye arayacaksınız bunu. Klype'deki Sharpie'nin içerisine gidecek bu. Varsa da. Yoksa da. Yani en çok yanıldığınız şey abi fixture'ü yükledim ama masada bulamıyorum. Şu manufacturer'ın ismini Cenk yazarsanız buraya bu Cenk diye bir yere gidecek. Ben buraya hemen bunu deneyelim. Benim bilgisayarımda yani masamda Cenk Test diye bir klasör yok. Cenk Test'in içerisine gidecek bu fixture. Şimdi buraya yazdım. Sonra şurada model kısmında bakın 1, 2, 3, 4 tane model var. Ben sadece şunu kullanacağım mesela. Sadece bunu istiyorum. Bakın model kısmında gördüğünüz gibi burada bir 11 karakter var. 11 karakter. Ben buna desem ki R20'yi çıkart bana hata verecek. İsmi çok uzun diye. Bakın hayır dedim. Masa üstünü seçtim. Koydum. Diyor ki isim diyor çok uzun. Gördüğünüz gibi. Bunu yok say dersem birkaç harf eksiltir. Ben durdur diyorum. Şunu S'yi sildim. Hatta Klype'deki Sharpie diye kaydettim. Şurası ne yazıyorsa gördüğünüz. Hemen bunu da kopyalıyorum. Şu alta yapıştırıyorum. Yani burası ve burası 8 karakter. Burası Pearl'deki ismi olacak. Burası de Titan'daki ismi olacak. Bana lazım olan buydu. Şunlarla hiç uğraşmıyorum. Tek tek vektörünü vesairesi. Bak bunda hiç isim yazmıyor. Göstermiyorum. Şimdi bunları siliyorum. Üstüne basıp del. Bana sadece 16 kanal Sharpie lazım. O da burada. Well Mapping'i de tekrar kontrol ediyorum. Well Mapping aşağıda. Bakın burada hepsi hata vermiş durumda. Hemen bunları R20'de çok önemli değil. Sadece bastığınız yerde farklı şey. Prizma Movement fonksiyon. Bunları burada kafama göre aslında bunların da neden hata verdiğini göstereceğim size ama başka bir video olsun. Buraya attım. Tamam mı? Bitti. Artık ben bunun R20'sini çıkartabilirim. Hemen çıkartıyorum R20'sini. Properties. Baktım isimler normal. History'ye geldim. Sharpie'ye geldim. İsimler normal. Tamam. Şimdi File Generate R20 Simulate Visualizer için istemiyorum. Hayır. Bakın şimdi masa üstüne atmayı deneyeceğim. Bir hata da burada gösteriyorum. Şöyle bir hata aldınız. R20 yolunun bir parçası bulunamadı. Bu neden olur? Eğer ki sizin bilgisayarınız birden fazla hard diske sahipse C ve D, bunu C'ye kaydederseniz masaüstü C'ye denk geldiği için bu hatayı verir. Ben bu hatayı almamak için D hard diskine kopyalayacağım şimdi. Hayır diyorum buna. Tekrar bu sefer File Generate R20 Files. Hayır. Şimdi bu C masaüstüydü C. Ben bunu D'nin içerisine alıyorum. Bende pardon. Direkt kaydetti. Bakalım gelmiş mi? Burada. Hemen bunu aldım. Gördüğünüz gibi nasıl değil. Buraya geldi. Açıyorum içini. Bakıyorum Cenk Test adı altında. Burada 16 kanal oluşmuş. Şeyi de göstereyim size. Masanın içine nasıl kaydedeceğimizi. Bu arada 3.2'de şurada şu seçenek yok.
Save to Fixture Library seçenek yok. Direkt Save'e bastığınızda masanın üzerinde yazıyorsanız ya da bilgisayarınızda 12 ve üzeri yüklüyse, simülatör yüklüyse oraya gider. Hemen ben bu Save to Fixture Library'e bastım. Cenk Test diye bir klasör oluşturduk. Kontrol ediyorum, bir daha basıyorum. Zaten diyor var diyor, üstüne yazacak mısın? Yazayım hadi. Hemen simülatörü açıp size göstereceğim. Hemen bakıyorum. Patch, Fixture. Gördüğünüz gibi burada Cenk Test diye Sharpie User oluşmuş durumda. 16 kanal. Bugünkü videomuzda da hataları nasıl düzelteceğimizi gördük. İşte isimden kaynaklı. Tekrar gösteriyorum arkadaşlar. Yani siz aldığınız hatalar, en büyük hata şuradan kaynaklı. 1. Açtık D4 dosyamızı. İsimleri kontrol ediyoruz. İsimler 10 karakteri geçmeyecek. 10 karakter. Sonra şuradaki isim 10 karakteri geçmeyecek. Bunu da aldım, buraya kopyaladım. Ondan sonra bir de kaydederken eğer hard diskimiz bu şekilde bölündüyse CD diye ilk C'nin içerisine attığımızda ya da masa üstüne attığımızda bir parçası bulunamadı diye hata alıyorsanız D'nin içerisine atın ya da direkt flash'a da atabilirsiniz. Yani en büyük iki hata bundan kaynaklı. Yalnız işte şurayı da kontrol etmeyi unutmayın. Well mapping kısmını da kontrol, bakın burada da var. Her seferinde bunu yenilemeniz gerekebilir. Her seferinde yenilediğinizde herhangi bir sorun almadan işleminiz sonuçlanmış olur. Bu videoda bu kadar olsun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.